Şu kapıdan girdiğiniz zaman bizi bir merdiven yukarı çıkarıyor kuleye. Ama onun devamında bir duvar, duvarın arkası sadrazamın da oturduğu kubbe altı var. Divan-ı Hümayun toplanıyor orada. Padişah toplantılara genelde katılmıyor demiştik. Ve ne yapıyordu? Pencereden seyrediyordu. Padişahın kuleye çıkmak için, o pencereye çıkmak için kullandığı rampanın kapısı işte burası. Ve arabalar kapısından, arabaların yanaştığı bu kapıdan haremin ilk bölümüne giriyoruz. Dolaplı kubbe. Sizden ricam var. Herkes cep telefonunun ışığını yakabilir mi? Cep telefonlarımızın ışıklarını bir yakalım. Lütfen bana doğru bir tutun. Çok sağ olun. Şöyle biraz daha yakalım. Bir 8-10 tane ışığa ihtiyacım var. Bastığınız yere dikkat edin. Ayağınız takılmasın. Herkesi böyle alayım. Herkesi böyle alayım. Çok sağ olun. İyi olur. Çünkü burası karanlık. Burada ışığa ihtiyacım var yayın sırasında. Tek ricam her gelen arkaya geçsin. Kapıyı tıkamayalım. Kapıdan arkamızdan başka gelenler oldu. Harikasınız ya. Nasıl oldu? 10 numara değil mi? Aydınlandı bir an. Çok teşekkürler. Konser salonu gibi oldu ya. Bir an kendimi Tarkan gibi hissettim yani. Var olun. Sizin için varım ben falan. Ondan sonra, bir dakika ya. Bunun bir fotoğrafını çekmemiz lazım ama. Biri de şu ışık tutanları çekse yandan. Biriniz de şu yandan ışık tutanları çeksin, sonra bana atsın biriniz. Şimdi efendim haremin ilk bölümüne girdik. Burası dolaplı kubbe. Şimdi bakın, neden dolaplı kubbe? Adı üzerinde. Bütün duvarlarda dolap var. Tepemizde de bir tane kubbe var. Olay bu. Şimdi harem empozesi maalesef o kadar acı ki, bende de öyle. Yıllardır sarayı gezen, sarayla alakalı kitapları okuyan biriyim. Bende bile durum şu. Şu dolapları böyle açınca üzerime kozmetik ürünleri düşecekmiş gibi bir his var bende de. Vallahi. Neden? Böyle bir empoze var. İçeride bir sürü kız var. Bu kızların işi gücü akşama kadar süslenmek. Acaba beni bu akşam kim çağıracak? Böyle bir rezillik hiçbir zaman söz konusu olmadı. Ve bu dolapları açtığınız zaman içine ne vardı biliyor musunuz? Bakın söylüyorum. Harem imajını darmadağın edecek şey. Koca koca ciltli defterler vardı. Vakıf defterleri. Kimlerin vakfiyeleri bunlar? İçerideki kızların, kadınların. Çünkü içeride 4 çeşit kadın var. 1. Padişahın annesi Valide Sultan. 2. Padişahın eşleri. 3. O genç bekar kızlar yetiştirilecek ve ileride Enderun'da okuyan erkeklere hanım olacak, eş olacak ve dünyayı yönetmeye gidecekler karı koca. 4. O genç kızları yetiştiren kalfalar ve ustalar. Yani muallimeler. Bunlar vardı. Peki bu kızların, kadınların, ustaların, kalfaların hepsinin maaşı vardı. Bunların hepsinin geliri vardı. Bayram arifelerinde buraya bohçacılar gelir. Öncesinde kumaşlar alınır. Ya elimde haremde bulunan kızlar için affedersiniz işte şu kadar don dikilecek diye listeler var. Kaç tane kız olduğunu öğreniyoruz. Kıyafetleri veriliyordu. İaşeleri veriliyordu. Takacakları süsler, mücevherler veriliyordu. Bir de maaş alıyor. Maaşı ne yapsın bu kadınlar? Maaşlarını hayır işlerine kullanıyorlardı. Cami yaptırıyordu, medrese yaptırıyordu, çeşme yaptırıyordu. Vakıf sisteminde ne vardır? Ben buraya bir çeşme mi yaptırdım? Bir tane de dükkan satın alırım, kirasını buraya vakfederim ki bu çeşmenin suyu hep aksın. Musluğu çalındı mı yerine konsun, mütevelliye atarım, onun takibini yapsın. Ama vakfı takip etmek angarya iştir. İşte mütevelli öldü, yenisini seç. Yok çeşmenin çinisi çatladı, yenisini yaptır. İşte dükkanın falan yeri arızalandı, kiranın birazını oraya kullan. Buradaki kadınlar, kızlar bu işe nasıl uğraşsın? Zor. Kim bu işleri takip ediyor? Bu defterlerin takibatını kim yapıyordu? Kara ağalar. Bir sonraki kapıda önümüze kara ağalar taşla gelecek. Onlar yapıyorlardı. Yani içerideki o kadınların, kızların hayır defterleri bu dolapların içinde bulunmaktaydı. Şimdi hazırsanız dolaplı kubbeden giriyoruz. Nereye? Kara ağalar taşlığına geçiyoruz. Kara ağalar taşlığına girer girmez İlk gözümüze çarpan detay size az önce dışarıda anlattığım detay. Adalet Kulesi'nin kapısını görmektesiniz. Adalet Kulesi'nin kapısı. Şimdi az önce dışarıdan gördük değil mi Adalet Kulesi'ni? Dev bir kuleydi ve kulenin altı kubbe altıydı. Yani şu kapıdan girdiğiniz zaman bizi bir merdiven yukarı çıkarıyor kuleye. Ama onun devamında bir duvar, duvarın arkası
sadrazamın da oturduğu kubbe altı var. Divan-ı Hümayun toplanıyor orada. Padişah toplantılara genelde katılmıyor demiştik. Ve ne yapıyordu? Pencereden seyrediyordu. Padişahın kuleye çıkmak için, o pencereye çıkmak için kullandığı rampanın kapısı işte burası. Kanuni Sultan Süleyman kendi has odasından geliyordu buraya. Buradan yukarı çıkıyordu ve pencereden toplantıyı izliyordu. Takip ediyordu, müdahale etmiyordu ama toplantı bittiği zaman yanına gelen sadrazam ve kubbealtı vezirlerine falancayı şöyle konuştunuz, buna dikkat edin, falanca böyle, şuna dikkat edin diye komutlar verirdi. Devlet ve dünya buradan yönetilirdi. Ve kulenin, o yüksek kulenin adının Adıl olması, Kasr-ı Adıl, Adalet Kasrı, Adalet Kulesi olmasıyla ne demiştik? Bütün dünyaya bir mesaj veriyorlardı. Bizim devletimizde, bizim yönetimimizde en yukarıda ve en yüksekte olan şey adalettir diyorlardı. Hadi gelin son noktayı koyalım. Padişahların o heyeti takip ettiği, pencereye çıktığı kapının üzerinde bakın Gâle aleyhissalatu vesselam, yani Peygamber Efendimiz buyurdular ki diye başlıyor. Bunu gördüğümüz zaman devamında ne gelir? Bir hadis-i şerif gelir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü gelir. Ne diyor Peygamberimiz? 1 saatlik adalet 70 yıllık ibadetten hayırlıdır. Yani burada senin zengin olman, şöhretli olman, çok güçlü olman bir şey ifade etmiyor. Adaletliysen, doğruysan, dürüstsen o zaman kıymetli olan sensin diyor. Şimdi Adalet Kulesi'nin kapısında gördük. Şu tarafa geçeceğim müsaadenizle. Bakın burada şu gördüğünüz yerde ilginç detaylar var. Şimdi biz Kara Ağalar taşlığına giriyoruz. Taşlık, asıl taşlık şu kapıdan itibaren başlıyor. Kara Ağalar taşlığı tam oradan başlıyor. Fakat burada da bir şey var. Ne var? Kara Ağaların mescidi var. Şu arkamdaki yapı Kara Ağalar Mescidi. Yıllardır kilitliydi ve yakın zamanda açıldı. Ve bu mescidin içinde muhteşem detaylar var.